Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise, bebeğim örgülerim örgü kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni sezonun ilk çalışmasıyla karşınızdayım. O yüzden sizlerden bol miktarda beğeni ve yorum istiyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı yapmayı eksik etmeyin. Bu arada en çok yorum yapan arkadaşlar arasında seçim yapacağım ve örmüş olduğum, anlatmış olduğum bu örgüleri onlara hediye edeceğim. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Evet, bugün bu görmüş olduğunuz hırka çalışmasını sizlere anlatacağım. Çok kolay bir çalışma. Hiç örgü bilmeyen ya da örgüye yeni başlayan bütün arkadaşlarımın örebileceği bir model. Özellikle seçtim kolaylığı açısından ve sadece 2 yumak ip kullanarak bu çalışmayı yapabileceksiniz arkadaşlar. Hatta ikinci yumağımdan bir miktar arttı. Dediğim gibi çok kolay bir çalışma. Şöyle V yakalı ve tek düğmeli, bebekler için çok kullanışlı bir model. Önü ve arkası bakın böyle. Ensede küçük bir teknikle beraber ense düşürme çalışması yaptık. Yani bebeğinizin gelip ensesine dayanmayacak. Bakın. Çok kolay, çok güzel ama aynı zamanda da çok kullanışlı bir hırka çalışması. Evet, beğeni ve yorumlarınızı hemen yapın. Ardından bu güzelliği örmeye başlayalım. Büyüklük olarak merak eden arkadaşlar, rahat bir yaşa kadar giyilebilecek bir hırka çalışması oldu. Büyütmek ya da küçültmek çok kolay arkadaşlar. Sadece beden genişliği ve boy uzunluğunu artırarak büyütüp ya da eksilterek küçültebilirsiniz. Evet, şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, hırkamı Lady Yarn'ın Notch Volley serisiyle öreceğim. Hafif yün içeriği olan bir örgü ipi, 100 gram ve 200 metre uzunluğunda. Benzeri herhangi bir iple örebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir markanın herhangi bir ipiyle örebilirsiniz. Ben bugün bu iple çalışacağım. Reklam filan değildir. Videolarımdaki kullanmış olduğum iplerin hiçbiri reklam değildir arkadaşlar. Sadece kullanmış olduğum iplerin ne olduğunu ve içeriklerini paylaşmak amacıyla size söylüyorum. Evet, çok kolay bir hırka çalışması ve çok güzel arkadaşlar. Hiç örgü bilmeyen ya da örgüye yeni başlayan bütün arkadaşlarım çok kolayca örebilir. Örgü şişi olarak ben 3,75 milimetre örgü şişi kullanıyorum. Benim şişim misinalı ama misinalı şiş kullanmak zorunda değilsiniz. 2 şişle de örebilirsiniz. Eli sıkı olan arkadaşlar 4 numara örgü şişi kullanabilirler. Eli çok bol olan arkadaşlar 3,5 milimetre örgü şişi kullanabilirler. Bakın benim örgü şişim 3,75. Evet, şimdi arka bedenden başlayacağız arkadaşlar. Ön bedenle bitireceğiz. Böyle çok kolayca öreceğiz. Etek kısmından örgümüze başlayacağız. Şöyle uzunca bir ip bırakalım. İlmeğimizin haricinde de dikiş için kullanabilmemiz adına bir miktar ipe ihtiyacımız var. O yüzden uzun bir ip bırakarak ilmek atmaya başlıyorum. Arkadaşlar, klasik ilmek atma şekliniz neyse o şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. İlmek atmayı bilmeyen ya da benim gibi ilmek atmak isteyen arkadaşlar, bakın ben baş parmağıma doluyorum. Sanki şişten ilmek alıp örer gibi örerek ilmeğimi oluşturuyorum. Evet, bu şekilde şişlerimize 50 ilmek atalım ve örmeye başlayalım. Evet, şişime tam 50 ilmek attım. Bakın artan ipim bu. Bunu da dikiş için kullanacağım. Şimdi arkadaşlar,
sadece haroşa örgü öreceğiz ve arka kısmımızda kol kesimi, yaka kesimi vesaire hiçbir şey yapmadan örgümüzü öreceğiz. Diyorum ya, çok kolay bir model çalışması. Evet, haroşa örgüyle beraber 50 ilmeğimi örmeye başladım. Ben haroşa örgüyü düz örgü olarak örüyorum. Önde ve arkada düz örgü örünce bir diş haroşa örgü elde etmiş oluyorum. Bazı arkadaşlar bunu ters örgü örerek de yapabiliyor. 2 sıra ters örgü örünce bir diş haroşa örgü elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar, daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz ya da daha ince ya da daha kalın iple örmek isterseniz büyüklükler değişir. O yüzden ölçü alarak, beden ölçüsü alarak mutlaka çalışmakta fayda var. Evet, bakın 50 ilmeğimi haroşa örgü ördüm. Örgünün arka tarafındayım. Yine haroşa örgü örüyorum. Yani düz örgü örüyorum. 2 sıra düz örgü eşittir bir diş haroşa örgü. Benim kullanmış olduğum ip biraz kalınca bir ip. 100 gram ve 200 metre, böyle biraz yün içeriği de var. Yani soğuk havalarda daha sıcak tutabilmesi için, kışlık bir örgü olduğu için böyle sıcak tutsun istedim. O yüzden biraz kalın ve hafif yün içeriği olan bir ip kullandım. Evet, önde ve arkada düz örgü örerek haroşa örgümü elde etmiş oldum. Bakın, haroşa örgümüz oluştu. Evet, bu şimdi bizim arka bedenimiz. Şu anda geçici bir ölçü vereyim size. Çünkü birkaç sıra örülmeden aslında net bir ölçü vermek mümkün değil. Ama şu anda göz kararı olan ölçümüz 26 santim. Evet, 26 santim genişliğinde başladık. Bu muhtemelen 27-28 santim olacak arkadaşlar. Çünkü esneyecek ördükçe. Bu şekilde haroşa örgülerle arka bedenin tamamını arkadaşlar omuza kadar örelim. Sonra ön bedenle devam edelim. Evet arkadaşlar, haroşa örgülerle beraber örgümü ördüm. Tam omuz hizasına kadar. Şu an 55. dişi örüyorum. Örgümün ön tarafındayım. Kaç santim enimiz ve boyumuz var? Şimdi ölçüp söyleyeceğim. Artık ön bedene geçeceğiz. Hiç omuzda kesme yapmayacağız. Sadece yakada kesim yapacağız. Bakın, burası örgümüzün düz tarafı. Santim olarak da tam 29 santim uzunluğunda bir örgü örmüş olduk. Başlangıçta enimizi ölçmüştük. Şimdi tekrar ölçtüğümüzde bakın 27 santim genişliğinde, bu esnerdi arkadaşlar. Şöyle 28'e yakın bir genişliğimiz olmuş oldu. 27 santim enimiz, 29 santim boyumuz oldu. Örgümüzün düz tarafı. Düz tarafından haroşa örgüyü ördüm. Şimdi arka taraftan
Tekrar haroşa örgü örüyoruz. Şimdi omuzları ve yakayı ayıracağız. 15 ilmek omuzlarım için haroşa örgü örüyorum. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bu hırkamızın omuz kısmı olacak arkadaşlar. 15 ilmekte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmekte burada olacak. Şu arada 20 ilmeğimiz kaldı. Bu 20 ilmeğimiz de bizim yaka kısmımız olacak. Burayı keseceğiz. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek. Şöyle örgümüzün arka tarafındayız. Ön tarafını çevirdiğimizde şimdi haroşa örgülerimizi saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, tam 55 diş haroşa boyunca örgümüzü örmüş olduk. 15 ilmeği omuza ayırdıktan sonra şimdi 20 ilmek yakada kesim yapacağız. Şu yakanın ilk ilmeğini ördüm. Sonra yakanın ikinci ilmeğini de ördüm. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirdim ve bir ilmek kestim. Tam 20 ilmek keseceğiz. Sıradakini ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 2. Sıradakini ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tam 20 ilmeğimi kestim. Şimdi bakın diğer omuzda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir ilmeğim de burada. 15 ilmeğim kaldı. Bu ilmekleri de örerek sıramı tamamlıyorum. Ne yaptık? Yaka kesimi yaptık. Omuzları ayırdık. Artık ön bedenleri öreceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle bir görün. Bakın. Şimdi önce bu sağ taraftaki ön bedeni öreceğiz, bitireceğiz. Sonra sol taraftaki ön bedeni öreceğiz ve bitireceğiz. Şimdi şuradaki ilmekleri bir ilmek tutucuya alalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir ilmek tutucuya 15 ilmeğimi alıyorum. Bir ipe alabilirsiniz ya da bir yardımcı şişe de alabilirsiniz. Ama eğer böyle bir aparatınız varsa bu şekilde yine aparatı alarak örebilirsiniz. Evet. Şimdi ön bedeni örmeye başlıyoruz. Yine haroşa örgülerle şöyle 2 diş boyunca var olan 15 ilmeğimizi önce öreceğiz. Sonra artırma çalışmalarına başlayacağız. V yaka çalışmamızı oluşturacağız. Evet. Birinci dişimi örmüş oluyorum. Yani 2 sıra 15 ilmeğimi ördüm ve birinci diş oluşmuş oldu. Şimdi
Tekrar ön tarafta ikinci dişimizi oluşturacağız. Yani 4 sıra örgü örmüş olacağız arkadaşlar. Tekrar 4. sıramı örüyorum. Evet. Bu bizim aynı zamanda şu arka ense oyuntumuz olmuş oldu. Şimdi artırmalara başlayacağız. Örgümüzün tam şu yaka kısmında artış yapacağız. 15 ilmeğimiz var. 13 ilmeğini öreceğiz. Sonra artış yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmek ördüm. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Şöyle bir gizli artırma yaptım ve ardından kalan 2 ilmeğimi de ördüm. Geriye dönüyorum. Artık ilmek sayım 16 oldu. Var olan 16 ilmeğimi, bakın artırdığım ilmek bu, haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün düz tarafında artıracağız. Arka tarafta var olan ilmekleri sadece öreceğiz. Evet, 16 ilmeği ördüm. Tekrar örgümün düz tarafındayım ve tekrar artırma yapacağız. Artırmaları hep şu son 2 ilmekten önce yapacağız arkadaşlar. Şimdi 2 ilmek kalana kadar 14 ilmeğim var. 14 ilmeğimi ördüm. Bakın sıra sonunda yine 2 ilmeğim kaldı ve bir gizli artırma yaptım. Sonra 2 ilmeği de örerek sıramı tamamladım. İkinci kez artış yaptık. Şimdi arka sırada bütün ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. Bir kez daha göstereceğim. İstediğimiz genişliğe ulaşana kadar bu şekilde artırmalara devam edeceğiz. Bakın örgümün düz tarafı hemen bakın belli olmaya başladı. Örgümüzün düz tarafında tekrar sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın ördüm, 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yaptım ve 2 ilmeği de ördüm. 3 kez artırmış olduk arkadaşlar. Bu şekilde artırarak örmeye devam edeceğiz. İstediğimiz genişliğe ulaşınca artık artırmayı bırakacağız ve sadece haroşa örgü örerek etek ucuna kadar geleceğiz ve keserek örgümüzü bitireceğiz. Şimdi ben artırmalarımı yapayım. Kaç artırma yaptığımı da sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar, artırma çalışmamı tam 13 kez tekrarladım. 15 ilmeğimiz vardı. 13'te artırma yaptırdık. Toplamda 28 ilmeğimiz oldu. Şöyle yine ölçü vererek size söyleyeyim. Tam 8,5 santim civarında bir çalışma yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar, şurada bir tane ilik çalışmamız var. O iliğimizi de açalım. Ondan sonra artık 28 ilmeğimizle beraber örgümüzü örmeye devam edeceğiz.
Ta ki etek ucuna gelene kadar, sonra etek ucunu keseceğiz ve ön bedenimizin sağ tarafını bitirmiş olacağız. Şimdi sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim kaldı. 5. ve 4. ilmeği şöyle ikisini birlikte ördüm. Yani bir eksiltme yaptım. Sonra şişime ipimi doladım. Ve sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3 ilmeği örerek sıramı tamamladım. Arka sırada yine var olan ilmeklerimi haroşa örgü örüyorum. Bakın dolama yapmış olduğum ilmeğimi ördüm. Sonra diğer ilmeklerimi örerek sıramı tamamlıyorum. Hırkamızda bir tane ilik çalışması var. O da buydu. Çalıştık. Artık hiçbir şey yapmadan sadece haroşa örgülerle öreceğiz ve ön bedeni bitireceğiz. Evet. Bakın ilik çalışmamda hemen burada şöyle minik bir ilik çalışması yaptık. Evet arkadaşlar, şimdi örmeye devam edelim. Etek ucuna gelince örgümüzü keserek bu kısmı bitirelim. Evet arkadaşlar, artırmaları bitirdikten sonra var olan 28 ilmeğimle beraber örmeye devam ettim. Bakın şuradan saydığımda, şurası düz tarafımız. Bakın yaka kısmından sonra 2 sıra haroşa örgü örmüştük ya. Bunu da dahil olacak şekilde sayıyoruz. Bakın şurası arka bedenimiz. Sonra 2 diş düz haroşadan sonra artırmaya başlamıştık. Şimdi bu 2 dişte başlıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 diş haroşa boyunca ördüm. Örgümün düz tarafını bitirdim. Şimdi arka tarafında örerek kesme tekniğiyle artık örgümüzü bitiriyoruz ve 57 diş haroşaya tamamlamış oluyoruz. Ne yapıyorduk? Örüyorduk. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorduk. Örüyoruz. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyoruz. Arka bedeni 55 diş haroşa boyunca örmüştük. Ön bedeni 57 diş haroşa boyunca ördük. Bunu niye böyle yaptık? Arkada yaka kısmımız, şu ense kısmımız biraz arkaya kaysın istediğimiz için bunu böyle çalıştık. Evet, var olan ilmeklerin tamamını keselim. Evet, 28 ilmeğimi örerek kesme tekniğiyle kestim ve bitirdim. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu şöyle bir kez daha örüyorum. Şimdi bakın burası şöyle, bakın 57. diş haroşa örgümüz bu kesmemizle beraber oldu. Bakın şimdi burası şu kenar kısmına geliyor.
Diğer taraf başlangıçta ip bırakmıştık. Şimdi buranın ipini de şöyle biraz uzun tutalım. Dikiş yapabilecek kadar bakın uzun yaptıktan sonra düğümledim ve bitirdim. Şimdi ilk yumağımdan artan bu. İpi bağlamamak için nasıl olsa bir yumak daha ip bana lazım. O yüzden yeni yumakla beraber ikinci ön bedene başlayacağım. Şimdi ne yapmıştık? Örerek gelmiştik. Önce ilmeklerimi tekrar ilmek tutucudan şişime alıyorum. Hemen çok kısacık göstereceğim nasıl yaptığımı, sonra diğer tarafın aynısı olacak şekilde öreceğiz. Evet. Şimdi bakın örgümüzün düz tarafı burası. Buradan örmeye başlayacağız. Şimdi şurada bir ayrıklık olabilir. Onun olmaması için arkadaşlar bakın şu çok basit bir teknik var. Şu ilk kesmiş olduğum bakın yaka ilmeğinin şöyle ilmeği şişime aldım. Ve bu şişe aldığım ilmekle omuzumda 15 ilmek vardı. Bunun ilk ilmeğini şöyle birlikte ört. Bakın artık yaka kısmında bir ayrıklık kalmadı. Görüyor musunuz? Şimdi birkaç sıra örünce daha net belli olur. Bakın hiçbir ayrıklık yok. Şimdi ne yapmıştık? 2 diş haroşa boyunca önce örmüştük. Hemen hızlı bir şekilde 2 diş haroşa boyunca var olan 15 ilmeğimi örüyorum. 4 sıra ediyordu. Birinci sırayı ördük. Şimdi ikinci sırayı örüyorum. İkinci sıram bitti. Tekrar üçüncü sıramı öreceğim. Evet, üçüncü sıramı örüyorum. Ve son olarak dördüncü sıramızı örüyoruz. İki diş haroşa örgü elde etmiş olduk. Omuzumuzda 15 ilmek var. Şimdi tıpkı diğer ön bedende yaptığımız gibi artırmaları yapacağız. Burada şimdi yaka kısmımız hemen örgümüzün başında. İlk 2 ilmekten sonra artırma yapacağız. Arka sırada var olan ilmekleri öreceğiz. Değişen hiçbir şey yok. Diğer tarafta yaka solda kaldığı için önce 13 ilmeği örüp sonra artış yapıp 2 ilmeği örmüştük. Yakamız ne taraftaysa artışı orada yapıyoruz. Evet, ilk 2 ilmeği ördükten sonra bir gizli artırma yaptım ve var olan 13 ilmeğim kaldı. O 13 ilmeği örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sırada var olan ilmeklerin tamamını örüyorum. Bir kez artırma yaptık. 16 ilmeğimiz oldu. 16 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Bakın artış yaptığım ilmek burada.
Evet, sıramı tamamladım. Şimdi bir kez daha göstereceğim. Sonra aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Yine örgümün düz tarafındayım. Bakın, bir iki ilmekten sonra gizli artışımı yaptım ve geri kalan ilmeklerimi örüyorum. Arka sırada yine var olan ilmeklerin tamamını örerek sıramı tamamlayacağım. Hep önlerde ilk iki ilmekten sonra artış yapacağız. Toplamda bu artışları yine 13 kez yapacağız arkadaşlar. Burayı da aşağıya kadar uzanacak. Burada ilik açmıştık. Bu taraf düğme kısmımız. Dolayısıyla oraya hiçbir şey yapılmayacak. Sadece 13 ilmek arttıracağız. İlmek sayımız 28'e ulaştıktan sonra var olan 28 ilmekle beraber yine şuradan arkadaşlar bakın sayacağız. Buraya bir işaretleyici takabilirsiniz. 57 dişe tamamlayıp keseceğiz ve ön bedenlerimiz bitmiş olacak. Ardından kol çalışmasıyla devam edeceğiz. Arkadaşlar, artırmalarımı bitirdikten sonra yine 28 ilmekten oluşan örgümü ördüm. Toplamda yine 57 diş haroşa olmuş oldu ve keserek bitirdim. Şimdi kolları öreceğiz. Ben ilk kol çalışmamı yaptım. Bakın ne kadar düzgün bir kol çalışmamız var. Sadece şurada bir sağ taraftan bir sol taraftan bir ilmek eksilterek kolumuzu örüp bitiriyoruz. Çok kolay bir çalışma. Şimdi kol ilmeklerimizi nasıl çıkartacağız ve kaç ilmek çıkartacağız? Hemen şöyle örgümüzü açalım. Bakın, ön bedende 2 diş haroşa ördüğümüz yer var. Şurası arkanın bitimi. Sonrasında 1-2 diş haroşa örgü örmüştük. Şimdi bunun bir dişini arka bedene bırakacağız. Bir dişi ön bedene bırakacağız. Yani şuradan saydığımızda 56 diş ön beden, diğer tarafta da 56 diş arka beden olacak şekilde kol çalışmamızı ayarlayacağız. Tam orta noktamız ön bedende ilk 2 diş ördüğümüz böyle ilk dişin arası. Şimdi şöyle yapacağız. Şu kabarık görmüş olduğunuz haroşa dişlerini 21 tane sayacağız. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Bakın şu 21. Şimdi ilk ilmeğimizi buradan çıkararak örmeye başlayacağız. Bakın şu 21. diş, şu 22. Bunun arasına şöyle ilmek arasına batıyorum ve ilmek çıkartıyorum. Bunu şişle çıkartmakta zorlanırsanız tığ yardımıyla da çıkartabilirsiniz. Bakın şöyle batıyorum ilmek arasına, örüp ilmeğimi çıkartıyorum. Geliyorum sıradakine, batıyorum, çıkartıyorum. Sıradakine batıyorum, örüp çıkartıyorum. Yani sanki burada bir ilmek varmış gibi örüyorum. Toplamda 21 ilmek tam orta noktamıza kadar, 21 ilmek de orta noktadan sonra diğer ön bedenin 21. dişi de dahil olmak üzere aralıklara batarak toplamda 42 ilmek kolumuz için ilmek çıkartıyorum. Bakın, battım, çıkardım, battım, çıkardım. Bunu böyle yapmakta zorlanırsanız şöyle de yapabilirsiniz. Bakın, şiş yerine tığla batarsınız. Şöyle ilmek alıp şişe takabilirsiniz. Bakın, sıradakine battım,
ilmek aldım, çıkarttım. Battım, ilmek aldım, çıkarttım. Evet, bu şekilde toplamda 42 ilmek şişimizi alalım. Evet, sayalım. 41 ilmek oldu. Bir ilmek daha sizinle beraber alacağım ama kontrol edelim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Bakın 21 bizim tam 2 diş haroşamızın olduğu ara kısma geliyor. Sonra 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41. Ne dedik? 21 bir taraftan, 21 bir taraftan, 42 ilmek olacak. Son kez battım ve 42. ilmeğimi de çıkarttım. Artık kol ilmeklerim hazır. Yine haroşa örgüyle beraber var olan ilmeklerimizi örmeye başlıyoruz. Düz taraftan ilmekleri çıkardık. Şimdi ters taraftan haroşa örgümüzü örüyoruz. Evet, ilk diş haroşa örgümüz ön tarafta oluşmuş oluyor. Toplamda 17 diş haroşa örgü öreceğiz arkadaşlar. Sonra sağda ve solda birer ilmek keseceğiz. 42 ilmekten oluşan kol örgü çalışmamız 40 ilmeğe düşecek. Sonra 40 ilmekle bileğe kadar örmeye devam edeceğiz. Ardından bilek kesimiyle bitireceğiz. Bakın. İlk diş haroşa örgüm oldu. Şimdi bunu 17 dişe tamamlayalım. Sonra şuradaki ilk kesimi yine birlikte yapalım. Kolumdaki 42 ilmeği tam 17 diş haroşa boyunca ördüm. Birlikte sayalım. Bakın bu ilk dişimizde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Şimdi 18. diş haroşaya başlarken sağda ve solda birer eksiltme yapıp 40 ilmeğe düşüreceğiz. Örgümüzün düz tarafındayız. İlk ilmeği boş aldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. 41 ilmeğim kaldı. Şimdi sıra sonunda 3 ilmeğim kalınca orada da eksiltme yapacağım. Ve 40 ilmek kalacak. 40 ilmekle beraber kolumu örmeye devam edeceğim. Evet, ilmeklerimi son 3 ilmeğim kalana kadar ördüm. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Burada da ilk 2 ilmeği birlikte örerek bir eksiltme yaptım. Son ilmeğimi örerek tamamladım. Artık 40 ilmekle beraber kolumuzu örmeye devam edeceğiz. Toplamda ilk dişten saydığımızda 32 diş olana kadar örgümüzü öreceğiz. 32. dişi örerken kesme işlemi yapacağız ve bitireceğiz. Şu bilek kısmının biraz şöyle toplayabilmesi için de kesim yaparken eksiltme yaparak kesimlerimizi yapacağız ki böyle düzgün bir kol elde etmiş olalım. Evet, şimdi örelim ve kesimi birlikte yapalım. Arkadaşlar 17. haroşadan sonra birer eksiltme yaptık ve 40 ilmekle örgümüzü örmeye devam ettik. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Örgümün arka tarafından kesme yaparak 32. haroşa örgüde artık kolumu tamamlamış olacağım. Şöyle ölçü vereyim. Bakın kolumuzun eni 21 santim ve uzunluğu 16,5 santim. Şöyle yakaya kadar ölçtüğümüzde arkadaşlar 26 santim uzunluğunda bir örgü örmüş olduk. Şimdi kesim yapacağız. Kesim yaparken de bilek kısmımızı biraz daraltacağız. Şöyle yapıyoruz. Toplamda 6 ilmek eksiltme yapmış oldum. İsterseniz 8 ilmeğe kadar yapabilirsiniz ama 6 gayet güzel oldu. Şimdi örerek kesme tekniğiyle kesmeye başlıyorum. Bakın ilk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 1. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. İkinci kez kesim yaptım. Şimdi sırada olan 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sonra arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. 1 ilmek eksiltme yaptık. 5 tane daha yapacağım. Sıradakini ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradakini ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Şöyle birkaç tane normal kesim yaptıktan sonra şimdi ikinci kez aynı şekilde kesim yapacağım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Ardından arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. İkinci kesimi yaptık. Yine birkaç ilmek normal örerek keselim. Şimdi üçüncü kez kesim yapalım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördükten sonra arkadaki ilmeği üzerinden geçirerek yine eksiltmeli kesim yaptık. 3 kere yaptık. 3 kere daha yapacağız ve bitireceğiz. Şu birkaç tane yine normal örelim. 1 2 3 4 tane ördüm. Şimdi sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesim yaptım. Dördüncü kez kestik. Tekrar 1 2 3 4 ilmek daha ördüm. Şimdi sıradaki 2 ilmeği birlikte ördükten sonra kestim. Son bir tane yapacağız ve bitireceğiz. Yine birkaç tane normal kesim yapıyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Son kesimimi de burada yapıyorum. Bakın 2 ilmeği birlikte örüyorum, kesiyorum. 6 kez kesim yapmış olduk. Sıra sonunda 2 ilmeğim var. Onları da normal kesim yaparak bitirdim. Şu son ilmeği bir kez daha ördüm. Bu arada ikinci yumağım bitmiş oldu. İlk yumağımdan da bu kadar arttı. Yani 2 yumak ipten bir miktar artıyor bu çalışmayı yaptığımızda. Evet, hırkamız bitti. Sadece dikişlerimiz kaldı. Şimdi şurada başlangıç ipimiz, bitiş ipimiz, bunları nasıl gizlediğimi göstereyim. Bakın burası kol başlangıç ipimdi. Haroşa dişinin arasına örgünün ters tarafından şöyle tığımla giriyorum. Şöyle bir zincir çekerek önce burayı sabitliyorum. Yani düğüm yapmış oldum. Ardından haroşa dişlerinin arasından birkaç tane yürütüyorum. Evet, bu yeterli. Şimdi fazla olanı
kesip atıyorum. İplerinizi de böyle temizleyebilirsiniz. Aynı şekilde yakada da iplerimi temizledim. Şimdi dikişimiz var. Kol dikişi ve şu yan dikişler. Evet, bu kolumuzdan başlayalım arkadaşlar. Zaten ipimizi biraz uzun bırakmıştık. Ve örgümüzün düz tarafından dikeceğiz. Bakın, örgümüzün düz tarafı böyle oluyor. Önce karşılıklı şu bilek kısmındaki ilk ilmekle son ilmeği şöyle birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra bakın şöyle birleşti. Karşılıklı haroşa dişlerini hiza alarak bir sağ taraftan bir sol taraftan haroşa dişlerini içerisine batarak kolu birleştiriyorum. Karşılıklı haroşa dişleri. Bir sağdan bir soldan. Bir sağdan bir soldan. Bu şekilde birleştirdiğimizde sanki bütün örülmüş bir örgü görünümü elde etmiş oluyoruz. Böyle çok düzgün oluyor. Evet, bu şekilde kol altına kadar dikişimizi yapalım. Evet arkadaşlar, kol altına kadar geldim. Bakın sağdan ve soldan artık son haroşa dişimin içerisine battım. Kolum bitmiş oldu. Bakın kol kısmımız ne kadar düzgün olmuş oldu. Şimdi şu etek kısmında da ip bırakmıştık. O yüzden şurada bedene geçelim. Bedenin ilk haroşa dişlerinin içerisine batalım. Bu dikişi burada bitirelim. Dikiş iplerini en kolay gizlediğimiz yer arkadaşlar, bu kol altı gibi görünmeyen yerlerdir. O yüzden bunu burada düğümledim. Bakın yine haroşa dişlerinin arasına batarak yürütüyorum ve gizliyorum. Bu yeterli. Buradaki dikişi bitirdik. Şimdi gelelim etek ucundan yukarıya, yine aynı çalışmayı yapalım. Örgümüzün düz tarafı, bakın yine karşılıklı arka bedenin ilk ilmeğinden ve ön bedenin ilk ilmeğinden batarak birleştirdim. Artık sırayla haroşa dişlerini yine karşılıklı hiza alarak bir sağdan bir soldan haroşa dişlerine batarak beden kısmını da birleştiriyorum. Evet, bunu da yine kol altına kadar aynı şekilde dikelim. Evet, kol altına yaklaştım. Beraber tamamlayalım. Bakın sağdan ve soldan haroşa dişlerin arasına girdim ve kol altına kadar çıktım. Şimdi iğnemi örgümün içerisine gönderiyorum. Bakın burada. Bu kez diğer tarafa ipi yürütelim. Orada kalınlık olmasın. İpimiz zaten kalın. Önce düğümleyerek sabitledim. Ardından yine buradaki haroşa dişlerinin arasından batarak ipimi yürütüyorum. Şöyle bir tane daha yaparsak yeterli olur. Burada da ipi yürüttük. Fazlasını keserek temizledik. Evet.
Bir tarafı dikip bitirmiş olduk. Aynı çalışmayı diğer tarafta da yapacağız. Bakın kolumuzda ne kadar düzgün bir kol oldu. Bedenimizin zaten kalıbı çok güzel. Şimdi diğer kolu ve bedeni dikelim arkadaşlar. Sonra son halimizi bir görelim. Çok güzel ve çok kolay bir hırka çalışması yapmış olduk ve sadece 2 yumağa kadar, tam 2 yumak bile değil, ip kullanarak bu hırkayı örmüş olduk. Arkadaşlar diğer kolu ve yan tarafı da diktim ve bakın nasıl güzel bir hırka çalışmış olduk. Sadece 2 yumak kullandık. Her şeyle çok güzel bir çalışma oldu. Son olarak size tekrar ölçü vereyim. Şöyle omuzdan eteğe kadar uzunluğum, şöyle çevirdiğimde 30 santim. Kol altından kol altına genişliğimiz 27 santim, yani rahat 1 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte, 9-12 aya uygun bir hırka çalışması yapmış olduk. Yakamız çok güzel, arka bedenimiz yine çok güzel. Bakın ensemiz arkadaşlar, şöyle baktığınızda biraz aşağıya kaydı, yani çocuğun ensesini de rahatsız etmeyecek. Evet, bir anlatımın daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.